Witness ekranlarından herkese merhaba. Ben Kevser Erbay. Bugünkü konuğum Doktor Hasan Basri Bülbül. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Hocam dünyada savaşların yeri değişiyor. Haiti'de, Somali'de, Arakan'da haritalar değişiyor. Bugün Gazze'de Filistinliler sürekli yerlerinden ediliyorlar. Mülteci kamplarının adresi değişiyor ama bir şey hiç değişmiyor. Sahadaki en büyük aktörlerden biri olan UNRWA'nın varlığı. Hocam UNRWA'nın kuruluş amacını, faaliyetlerini ve uluslararası hukukta statüsünü özetleyebilir misiniz? Tabii, Türkçe ismiyle Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı, UNRWA. 1947-1949 yılları arasında e, Filistinlilerin yerlerinden edilmesi sonucu ortaya çıkan mülteci sorununa Birleşmiş Milletler'in cevap olarak kurduğu bir kuruluş aslında UNRWA. Bildiğiniz gibi o dönemde İsrail'in etnik temizlik faaliyetleri sonucu 750 bin ila 900 bin Filistinli yerlerinden zorla edilmişlerdi. Bu soruna bir insani çözüm, insani bir cevap olarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bu kuruluşu, bu ajansı kendi uhdesinde kurmuş oldu. Bu kuruluş 5 bölgede faaliyet gösteriyor. Bunlar Batı Şeria, Gazze, Ürdün, Suriye ve Lübnan. Birleşmiş Milletler Filistinlilere Yardım Kuruluşu'nun temel görevi esasen Filistinli mültecilere yardım ve çeşitli hizmetlerin sağlanması. Bunlar insani yardım, eğitim, sağlık, barınma, kalkınma gibi hizmetlerin Filistinli mültecilere sağlanmasından oluşuyor. İsrail UNRWA'yı terör örgütleriyle iltisaklı olmakla suçluyor. Bu suçlamaların uluslararası hukuk açısından bir bağlayıcılığı var mı? İsrail aslında kendi çıkarlarına uygun hareket etmeyen tüm Filistinlileri terörist olarak tanımlamakta pek mahir. Bunu hepimiz biliyoruz. Hatta Birleşmiş Milletler'in ajansı olan, uluslararası bir örgüt niteliğinde olan UNRWA'yı dahi BM'nin, Hamas'ın BM branşı olarak nitelemekten de çekinmiyor. Aslında bu terör söylemi İsrail'in sıkça kullandığı uluslararası söyleme bir şekil vermek amacıyla Filistinlileri şeytanlaştırmak, insanlık dışına çıkarmak amacıyla sıkça kullandığı bir söylem. Yani İsrail'in karşısında barbarların olduğunu, İsrail'in medeniyeti temsil ettiğini, karşısında da teröristlerin, insanlıkla herhangi bir ortak noktada buluşamayacak nitelikteki bir takım insanların olduğunu ve bunların şiddet yoluyla tasfiye edilmesinden başka bir seçenek olmadığını ortaya koyan bir söylem. Filistinliler için de İsrail bu söylemi sık sık kullanıyor malum. Sadece Hamas'tan ibaret değil, silahlı veya silahsız herhangi bir direniş belirtisi gösteren herkesi İsrail terörist olarak nitelendiriyor. Nitekim geçenlerde de ulusal ve uluslararası medyada haberlere konu oldu. İsrail'in kendi kaynaklarına göre dahi tutukladığı veya öldürdüğü kişilerin büyük çoğunluğu sivillerden oluşuyor. Ama İsrail bunları her zaman terörist olarak nitelemekten hiçbir zaman çekinmiyor. Dolayısıyla terör söyleminin de uluslararası hukukta herhangi bir kabul edilmiş ortak bir tanımının olmadığını, kaygan bir zemine sahip olduğunu da düşündüğümüzde İsrail'in bu söylemlerinin aslında uluslararası hukukta bir karşılığının olduğunu söylemek çok zor. UNRWA'nın çalışmaları bölgede engelleniyor mu peki? Tabii ki İsrail ciddi anlamda UNRWA'yı hedef alıyor. Uzun zamandır hedef alıyor ancak 7 Ekim'den sonra UNRWA'ya karşı İsrail daha önce hiç görülmemiş şekilde çeşitli saldırılar başlattı. Bunlar hem fiziki saldırılar, bombardımanlar, hem UNRWA personelinin öldürülmesi, yaralanması, tutuklanması, işkence edilmesi ve hem aynı zamanda siyasi olarak UNRWA'ya karşı bir kara propaganda faaliyetinin gerçekleştirilmesi ve UNRWA'ya bağış yapan devletlerin bağışlarının kesilmesi yönündeki çağrılardan oluşuyor. Nihayetinde 2024 yılında İsrail parlamentosunun, Knesset'in geçirmiş olduğu bir kanun çerçevesinde UNRWA'nın çalışmaları işgal altındaki Filistin topraklarında ve aynı zamanda İsrail'de tamamen yasaklandı. Dolayısıyla İsrail'in bu yöndeki faaliyetleri çok ciddi ve görülmemiş bir şekilde devam ediyor.
Bu durumun uluslararası insancıl hukukta karşılığı nedir hocam? Ee, Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki UNRWA Filistin'de, özellikle Gazze'de insani yardım sisteminin bel kemiğini oluşturuyor. Bu pek çok Birleşmiş Milletler Ajansı ve Genel Kurul, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından da ifade edilmiş bir gerçek. 75 yıldır insani yardıma bağımlı hale getirilmiş bir aslında halktan bahsediyoruz. Evet, UNRWA bu sistemin bel kemiği, bunu devam ettiriyor. Ancak 75 yıldır buna bağımlı hale getirdiğiniz bir kuruluşu bir anda ortadan kaldırmaya teşebbüs ettiğinizde aslında bu ciddi ve vahim sonuçlar ortaya çıkaracak bir potansiyele sahip. Zira bugün Gazze'de şahit olduğumuz açlık ve kıtlık UNRWA'nın faaliyetlerinin engellenmesiyle de doğrudan ilişkili. Zira UNRWA'nın Gazze'deki insani yardım noktaları, gıda dağıtım noktaları yasaklanıp yerine İsrail'in kendinin kurmuş olduğu Gaza Humanitarian Foundation diye neydi belirsiz bir yapı getirildi. 2000'den fazla dağıtım noktasının 4'e 5'e düşürüldüğünü biliyoruz. İnsanların yemek için birbiriyle yarışır hale geldiği ve bu sırada da İsrail tarafından da hedef alınarak öldürüldüğünü de haberlerde izliyoruz. Dolayısıyla UNRWA'nın ortadan kaldırılması aslında öncelikle Gazze'ye insani yardımın girişinin ciddi anlamda kısıtlanması, az da olsa yardımların girmesi halinde dahi bunların dağıtımında ciddi bir sıkıntı yaşanması ve insanların insani yardıma etkin bir şekilde erişememesi sonucunu doğuruyor. Bu sadece gıdadan ibaret de değil. Biraz önce de bahsettim. UNRWA'nın işletmiş olduğu klinikler var. Hastane düzeyinde olmasa da klinikler ve okullar var. Tüm bunların engellenmesi uluslararası hukuk açısından da pek çok ihlale sebebiyet veriyor. Savaş suçları ve sistematik bir şekilde gerçekleştirildiği için aynı zamanda bunlar insanlığa karşı suçları da oluşturuyor. Cenevre Sözleşmeleri sivillerin savaş sırasında korunmasını emreder. Bunun dışında sivil mülklerin de korunmasını emreder. Dolayısıyla İsrail tüm bunları bir kenara bırakarak uluslararası hukuku açık bir şekilde ihlal ediyor. Hocam, Filistin Türk Dostluk Hastanesi, UNRWA okulları, UNRWA yardım merkezleri İsrail tarafından bombalandı. Bu tür saldırılar hangi suç kapsamına girer? Biraz önce de belirttiğim gibi bunlar savaş suçları kapsamına girer. Cenevre Sözleşmeleri gereği sivillerin korunması gerekir. UNRWA'da tamamen sivil nitelikte bir örgüt olup sivillere hizmet eden bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla UNRWA varlıklarının, UNRWA binalarının, UNRWA personelinin hedef alınması, savaşan ve sivil ayrımının tamamen bir kenara bırakılması sebebiyle savaş suçlarını oluşturur ve aynı zamanda bunlar sistematik bir şekilde gerçekleştirildiği için de insanlığa karşı suçlar olarak da karşımıza çıkmakta. İsrail binaları teröristlerin kullandığını öne sürüyor. Bu gerekçe hukuken geçerli mi? Esasen bu kuruluşlar aynı zamanda dokunulmazlığa da sahip binalar, bu binalar Birleşmiş Milletler binaları. Birleşmiş Milletler personeli de aynı zamanda ayrıcalıklara ve dokunulmazlıklara da sahip. Dolayısıyla bu binaların vurulması insancıl hukuka aykırı. Yani bu binaların askeri hedef haline gelebilmesi de uluslararası insancıl hukuk açısından mümkün. Yani hani buraların askeri amaçlı kullanılması halinde buraların hedef alınması da mümkün olabilir. Ancak İsrail buna dair şimdiye kadar herhangi bir kanıt sunabilmiş değil. Ve zaten bildiğiniz gibi İsrail şu ana kadar vurduğu her yerin, her hastanenin, her caminin, her kilisenin, her okulun, her sivil binanın teröristler tarafından kullanıldığını iddia etmekte. Ancak yaşanan kayıplara baktığınız zaman bunların gerçeğe yansıtmadığı da ortada.
Tüm bu saldırılar değerlendirilip Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde veya başka mekanizmalarda yargılanabilir mi? Uluslararası Ceza Mahkemesi önünde şu an halihazırda Filistin soruşturması devam ediyor. Belli bir soruşturma var. Hatta bildiğiniz gibi İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında bir arama emri de çıkarmış durumda Uluslararası Ceza Mahkemesi. Bu soruşturmalara tabii ki UNRWA binalarının, UNRWA personelinin hedef alınmasına dair deliller de eklenebilir ki zaten şimdiye kadar da eklenmiştir muhtemelen. Savcılığın bu noktada soruşturmayı bu yönde de geliştirmesi beklenir. Halihazırda soruşturma kapsamında Filistinlerin açlığa mahkum edilmesi sebebiyle de bir suçtan dolayı arama kararının çıkarıldığını biliyoruz. Birleşmiş Milletler bayrağı altındaki okulları, yardım kuruluşlarını, hastaneleri bombalamak, UNRWA çalışanlarının öldürülmesi doğrudan Birleşmiş Milletler'e bir saldırı olarak değerlendirilebilir mi? Kesinlikle değerlendirilebilir. Biraz önce de bahsettiğim gibi Birleşmiş Milletler'in çalışanlarının ve binalarının ayrıcalıkları ve dokunulmazlıkları var. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler'in hedef alınması uluslararası hukuka aykırı. İsrail'in Birleşmiş Milletler şartı çerçevesinde Birleşmiş Milletler ve BM organlarıyla iyi niyetle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunuyor. Bu bir kenara İsrail sistematik bir şekilde Birleşmiş Milletler'in kendisini doğrudan hedef alıyor. Bu saldırılar doğrudan BM'ye karşı yapılmıştır. Ancak ilk defada bu yapılmış değil. İsrail'in BM'ye karşı saldırıları ilk defa gerçekleşiyor değil. Tam aksine İsrail kurulduğundan beri Birleşmiş Milletler'i hedef alıyor da diyebiliriz. 1949 yılında Birleşmiş Milletler Filistin Uzlaştırma Komisyonu Başkanı Count Folke Bernadotte isimli bir diplomat Kudüs'te İsrailli terör örgütleri tarafından hedef alındı ve öldürüldü. Bir suikast gerçekleştirildi. Bunun sebebi şuydu. 1949 yılında İsrail-Filistin meselesinin çözümü için Bernadotte'dan bir rapor istenmişti. Bu rapor çerçevesinde Bernadotte, Filistinli mültecilerinin geri dönüşünün Filistin-İsrail meselesinin çözümünde ciddi bir önem arz ettiğini ortaya koymuştu raporunda. Bu sebeple kendisi Kudüs'te hedef alındı ve öldürüldü. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bu meseleyi Uluslararası Adalet Divanı'na taşıdı ve Uluslararası Adalet Divanı'ndan bir danışma görüşü istedi. Reparations adı altında oldukça tanınan bir karar çerçevesinde Uluslararası Adalet Divanı Birleşmiş Milletler'in bir tüzel kişiliğinin olduğunu ve bu bağlamda İsrail'den tazminat talep edebileceğini ortaya koydu. Yine aynı şekilde bugün yapılan saldırılar da İsrail'in uzun zamandır geliştirmiş olduğu aslında Birleşmiş Milletler'i hedef alma geleneğinin bir devamı olarak da görülebilir. Bu noktada 1945 Birleşmiş Milletler Şartı'nı ihlal ettiği gibi İsrail 1946 tarihli Birleşmiş Milletler çalışanlarının ayrıcalıkları ve muafiyetleri sözleşmesini de ihlal etmekte. Aynı zamanda UNRWA binalarının ve merkezlerinin de dokunulmazlığı var. Bu çerçevede İsrail'in aslında bu binalara izinsiz girmesi, buralarda arama veya ele geçirme faaliyetleri gerçekleştirmesi uluslararası hukuka aykırı. Hocam, Birleşmiş Milletler UNRWA'yı sahada korumak için hangi fiili ya da hukuki adımları atabilir? Hukuki adım olarak hali hazırda yine Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı'ndan bir danışma görüşü istedi. 2024 tarihli yine bu danışma görüşü süreci halen devam ediyor. Pek çok devlet buraya yazılı beyanlarını verdiler. Uluslararası Adalet Divanı henüz bu konuda bir kararını vermedi. Ancak Genel Kurul Uluslararası Adalet Divanı'na
bu konuda bir soru yöneltti. Bu kapsamda İsrail'in UNRWA'yı hedef almasının hukuki sonuçlarını Uluslararası Adalet Divanı'nın ortaya koymasını istedi. Bunun dışında UNRWA'nın korunması için atılabilecek adımlar Birleşmiş Milletler çerçevesinde tabii ki var. İlk etapta Güvenlik Konseyi akla gelebilir. Tabii ki Güvenlik Konseyi sadece UNRWA'nın korunması bağlamında değil, Gazze'deki soykırımın durdurulması anlamında da çok ciddi adımlar atabilir. Hukuken bu mümkün ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin Güvenlik Konseyi'ni uzun bir süredir sistematik bir şekilde veto hakkını kullanarak tıkamasından dolayı bu gerçekleştirilemiyor. Güvenlik Konseyi'nin tıkandığı hallerde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması için atabileceği bir takım faaliyetler var. Barış için Birlik kararı çerçevesinde UNRWA'nın korunması için çeşitli adımlar atılabilir esasen. 1949 yılında yine Güney Kore ve Kore Savaşı'nda, 1949 yılında Kore Savaşı'nda Güvenlik Konseyi'nin tıkanması üzerine genel kurul harekete geçip devletlere askeri güç kullanma tavsiyesinde bulunmuştu. Daha önce gerçekleşti. Bugün de genel kurulun bu şekilde adım atması beklenebilir. Veya askeri kuvvete varmayan bir takım adımların da atılması, yaptırımların uygulanması, devletlere yaptırım tavsiyesinde bulunması da mümkün. Ancak şu ana kadar Birleşmiş Milletler'in Gazze'de olan biteni durdurmak noktasındaki etkisizliği maalesef hepimizin malum. UNRWA'nın fonlarının kesilmesi hukuki açıdan nasıl değerlendirilebilir? Bunu yapan devletler karşısında Birleşmiş Milletler'in bir baskısı söz konusu olabilir mi? Özellikle yine belirtmek gerekir ki UNRWA Filistin'de insani yardım sisteminin bel kemiğini oluşturuyor. Yani Filistin'e giren yardımların dağıtılması, etkili bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, mültecilere ulaştırılması UNRWA'nın faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla UNRWA'nın faaliyetlerinin kısıtlanması, UNRWA'nın faaliyetlerinin hedef alınması, açlık, kıtlık ve salgın hastalıkların hüküm sürdüğü Gazze'de insanların ölüme mahkum edilmesiyle bir bakıma eşdeğer. UNRWA'nın hedef alınmasını ve fonlarının kesilmesini aslında bu açıdan değerlendirmek gerekir. İsrail'in 7 Ekim'den sonra başlattığı saldırılar Gazze'de bir soykırımla sonuçlandı ve halen soykırımda devam ediyor. Gazze'de yaşanan bu soykırım sadece öldürmelerden ibaret değil. İnsani yardımın kesilmesi sonucu insanların açlıktan ölmesi ve açlığa mahkum edilmesi sebebiyle de soykırım suçu aslında oluşuyor. Soykırım 1949 tarihli soykırım sözleşmesinin soykırım tanımına baktığınızda insanların kasten öldürülmesi, bir kısmının veya tamamının kasten öldürülmesi ve aynı zamanda yaşam koşullarının onların yok oluşuna sebep olacak şekilde değiştirilmesi de soykırım suçunun bir unsuru. Dolayısıyla insanların yaşam koşullarının ciddi anlamda değiştirilmesi ve bunun o insanların yok olması kastıyla yapılması soykırım suçunu oluşturuyor. Bu bağlamda Uluslararası Adalet Divanı 2024 yılının başında vermiş olduğu ihtiyati tedbir kararında İsrail'in soykırıma varan faaliyetlerini durdurması gerektiğini esasen emretmişti. Bununla birlikte insani yardımın da Gazze'ye etkin bir şekilde girişinin sağlanması da bu ihtiyati tedbir kararlarının arasında yer almaktaydı. Tam bu karardan sonra, birkaç gün sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin de içerisinde bulunduğu pek çok batılı devlet UNRWA'ya yardımları keseceğini açıkladı. Esasen
tam bu Uluslararası Adalet Divanı kararından sonra Gazze'deki insani yardımın merkezinde yer alan UNRWA'ya daha fazla yardımın yapılması beklenirken UNRWA'ya yardımların kesilmesi haberleriyle karşı karşıya kaldık. Bunun temelinde İsrail'in gerçekleştirmiş olduğu bir propaganda vardı. Tam Uluslararası Adalet Divanı kararından sonra İsrail 12 UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığını iddia ederek UNRWA'ya yardım sağlayan donörlerden yardımları kesmesini istedi. Ve bu noktada ilgili batılı devletler bunu otomatik olarak kabul edip ciddi bir araştırma yapmadan doğrudan İsrail'in iddiaları temelinde UNRWA'ya yardımları kestiklerini açıkladılar. Bu esasen çok vahim bir durum. Aynı zamanda benim kanaatimce soykırıma iştirak olarak dahi nitelendirilebilecek bir durum. Ama bundan önce kesinlikle soykırımın engellenmesi sorumluluğunun da ihlali anlamına geliyor. Bilindiği üzere 1949 Soykırım Sözleşmesi sadece soykırımın işlenmesini yasaklamıyor, sadece soykırımın cezalandırılmasını öngörmüyor. Aynı zamanda soykırımın engellenmesi yükümlülüğünü de taraf devletler üzerine yüklüyor. Dolayısıyla Uluslararası Adalet Divanı'nın vermiş olduğu insani yardımların Gazze'ye girişinin etkin bir şekilde sağlanması kararı üzerine soykırımın engellenmesi için devletlerin UNRWA ile çok daha fazla işbirliği ve çok daha etkin bir çalışma düzeni geliştirmesi beklenirdi. Ve soykırımın engellenmesi bağlamında da yapılması gereken buydu. Ancak tam tersi yardımların kesildiğini gördük. Bu noktada aslında İsrail'in iddialarının da temelsiz olduğunu da söylemek gerekir. İsrail'in bu iddiaları ve fon kesme eylemleri üzerine UNRWA doğrudan kendisi bir iç soruşturma başlattı ve Birleşmiş Milletler'in ilgili teftiş ofisi de bu meseleyi inceledi ve bu noktada İsrail'in iddialarının aslında teyite muhtaç olduğunu ortaya koydu. Ancak burada dikkat çekilmesi gereken başka bir husus var. O da bu batılı devletlerin soykırım şartları altında dahi İsrail'in bu iddialarını doğrudan kabul edip Filistinlilere yardımı kesmesi. Yani soykırım şartları altında bunun yapılıyor oluşu ayrıca dikkatin çekilmesi gereken bir mesele. Nitekim 30 bine yakın UNRWA çalışanından yalnızca 12 kişinin 7 Ekim günü ilgili faaliyetlere katıldığını kabul etsek dahi Gazze'deki 2 milyon insanın UNRWA yardımlarına bağımlı olarak yaşadığından bahsediyoruz. Burada bir toplu cezalandırma gibi bir durum söz konusu. Yani 12 kişi sebebiyle ki bunların ilgili saldırılara katıldığı İsrail tarafından ortaya konabilmiş değil. Gerçeği tam anlamıyla yansıtmayan iddialar üzerine dahi 2 milyon insan açlığa mahkum edilmekte. Yani şunu da ifade etmek gerekir. 7 Ekim saldırıları olmuş, bitmiş. Artık İsrail için herhangi bir tehdit arz eden bir yönü de yok. Bu 12 kişi eğer bu saldırılara katılmış olsa dahi. Ama UNRWA yardımların ve fonların kesilmesi 2 milyon Filistinlinin açlığa mahkum edilmesi anlamını taşıyor. Yani o iki vakayı karşılaştırdığınızda İsrail'in güvenliğine ciddi bir tehlike dahi yokken gerçeği yansıtmayan bir takım iddialar üzerine bu devletler 2 milyon insanın yaşamını tehlikeye atmayı göze alabiliyor. Burada da aslında batılı devletlerin çifte standartlarını tartışmak gerekir. Zira İsraillerin güvenliğinin ve yaşamlarının
ciddi anlamda bir tehdit altında olmasa dahi Filistinlilerin soykırımına tercih edildiği bir senaryoyla karşı karşıya kaldık. Hocam 12 kişiden bahsettiniz saldırılarla ilgili. 30 bin kişi arasından 12 kişinin şüpheli olduğunu söylediniz. Peki 30 bin kişi arasında İsrail ile işbirliği yapan insanlar da yok mudur? İlla ki vardır. Çünkü böyle Yani iddialar en da nihayetinde var. Özellikle ben bir şey sormak istiyorum. Yani aslında burayı isterseniz yayınlamayabiliriz. Osman Sağırlı'nın bir haberi vardı çok eskiden. Arakan'daki Müslümanlarla ilgili ve daha öncesinde de Somali'de Birleşmiş Milletler'in çalışanlarının organ kaçakçılığı gibi işlerde çeşitli örgütlerle işte işbirliği içinde olduğu ile ilgili. İsrail için de son zaman, yani UNRWA için de son zamanlarda böyle iddialar var. Yani gerçekten sahadaki tek yardım aktörü UNRWA mı? Neden UNRWA'yı destekleyelim diyen insanlar var. Bu konuyla ilgili ne söylemek istersiniz? Öncelikle şunu söyleyeyim, ben bu iddialardan haberdar değilim. UNRWA'nın 30 bin personelinin büyük çoğunluğu Filistinlerden oluşuyor. Bu önemli bir bilgi ve ayrıntı. Ve dolayısıyla hani yabancı yardım kuruluşlarına göre sahayı bilen, insanları tanıyan ve Filistinlerin bir nevi kendi kuruluşları olan UNRWA'nın faaliyet göstermesi Filistin'de ciddi önem arz ediyor. Yani yani tarihi geçmişine baktığınız zaman aslında Filistinliler şunları da söylüyor zaman zaman. Yani 1949 yılında İsrail Birleşmiş Milletler'e çok kolay bir şekilde üye yapıldı ve İsraillere Filistin verildi, bir devlet verildi. Filistinlere de UNRWA verildi gibi bir aslında serzeniş de vardır. Yani hani İsraillere uluslararası ilişkilerde tam anlamıyla bir aktör olma imkanı tanınırken Filistinlilere bir yardım ajansı, bir yardım kuruluşu verilmiş oldu şeklinde Filistinlilerin de serzenişleri vardır. Ancak bugün gelinen noktada UNRWA Filistinlilerin kendi kaderlerinin tayin hakkı açısından da önemli bir yere sahip. Filistinli öğrencilerin eğitimi noktasında ciddi faaliyetleri var ve aslında birbirinden ayrı Filistinli grupları tek bir çatı altında toplama kapasitesi olan bir kuruluş. Yani coğrafi olarak birbiriyle bağlantısı kesilmiş alanları aslında bir araya getirebilen bir yapıya sahip. Bu Batı Şeria, Gazze, Doğu Kudüs gibi aynı zamanda Ürdün ve Lübnan'daki Filistinlileri de dahil edersek aslında onların bütün bir şekilde temsilini ortaya koyan bir kuruluş. Dolayısıyla UNRWA Filistinliler için, Filistinli mülteciler için oldukça önemli bir yapıya sahip. Aynı zamanda Filistinlilerin mülteci statüsünün de nesilden nesile kaydedilmesinde UNRWA'nın büyük bir katkısı var. Esasen İsrail'in UNRWA'yı hedef almasının en temel sebeplerinden biri de bu. Yani Filistinli mülteci sorununu bu şekilde İsrail ortadan kaldırabileceğini düşünüyor. Zira Filistinlilerin geri dönüş hakkı İsrail için, 75 yıllık Siyonist proje için en büyük tehditlerden birisi. 75 yıllık yerleşim politikası sonucunda dahi bugün bölge nüfusuna baktığınızda 2 milyon Gazze'de Filistinli, 3 milyon Batı Şeria'da Filistinli ve milyonda İsrail içerisinde Filistinli Araplar mevcut. İsrail içerisindeki Yahudi nüfus ise toplam 9 milyon, toplam nüfus 9 milyon. Bunlardan 2 milyonu Filistinli Araplardan, 7 milyon da Yahudilerden oluşuyor. Bölgedeki nüfusu topladığınızda 3 milyon Batı Şeria, 2 milyon Gazze ve 2 milyon da İsrail içerisindeki Filistinliler olmak üzere 7 milyon Filistinli. Diğer tarafta da 7 milyon Yahudi bulunuyor, İsrail vatandaşı. Dolayısıyla bu bölgeler dışında kalan Suriye'deki, Ürdün'deki, Irak'taki Filistinli mültecilerin geri döndüğünü düşündüğünüz takdirde bölgedeki nüfus İsrail aleyhine, Siyonist proje aleyhine ciddi anlamda değişmiş oluyor.
Dolayısıyla Filistinlerin geri dönüşü demek Siyonizme dayalı İsrail devletinin aslında ortadan kalkması demek. Yani hani iki devletli çözümü bir kenara bırakalım. Zaten hani uluslararası aktörler de fiilen bunu bir kenara bırakmış gibi görünüyorlar. Tek bir devletten bahsediyor olalım, adı ne olursa olsun ve yalnızca Filistinlerin geri dönebildiği bir senaryoyu düşünelim. Demokratik bir devlette Filistinlilerin çoğunluğa sahip olacağı ve ülkede egemen olacakları aşikar. Dolayısıyla Filistinlilerin geri dönüşü İsrail için varoluşsal bir tehdit anlamına geliyor. Filistinlilerin geri dönüşü derken Filistinli mültecileri kastediyorum. Filistinli mültecileri de kurumsallaştıran tek bir yapı var. Bu da UNRWA. Dolayısıyla bunları kaydeden, bunların nesilden nesile sağlıklı bir şekilde statünün aktarılmasına katkı sağlayan kuruluş İsrail'in ortadan kalkmasını istediği ve kurtulmak istediği bir kuruluş olarak karşımıza çıkıyor. Yani UNRWA'ya... Tabii şunu da söylemek gerekir. Yani her ne kadar UNRWA bir kuruluş olarak ortadan kaldırılsa dahi uluslararası hukukta Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkı devam ediyor. Ancak tabii bir kurum olarak, bir kurumsallaştırılmış bir yapı şeklinde bunun ortadan kalkması bu iddia Filistinlerin geri dönüş çabalarını da zayıflatan bir olgu olarak karşımıza çıkıyor. UNRWA'nın kayıt altına aldığı mülteciler varken bir yandan da UNRWA'ya yapılan direkt saldırılar İsrail'in daha geniş çaplı planının bir parçası mıdır? Kesinlikle. Yani bugün geldiğimiz noktada İsrailli yetkililer de zaten etnik temizlik amaçlarını açıkça ortaya koyuyorlar. Filistinlerin zorla yerlerinden edilmesi projesi 1948 yılında olmuş bitmiş bir projeden ibaret değil. Nekbe halen devam ediyor. İsrail halen Filistinleri yerinden etme faaliyetlerini sürdürüyor. Dolayısıyla hem Filistinleri yerinden ederken hem de onların geri dönüşlerini imkansız kılmak İsrail'in en temel hedeflerinden, politikalarından ve projelerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Hocam izleyicilerimize UNRWA'nın Gazze'deki rolünün devam etmesi için uluslararası toplumun neler yapması gerektiğine dair mesajınız nedir? Bugün geldiğimiz noktada UNRWA Filistinler için hem insani yardımın etkin bir şekilde temini hem Filistinlerin eğitim, sağlık gibi hizmetlere erişimi hem kalkınma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için ciddi bir öneme sahip. Dolayısıyla UNRWA Filistinlerin kendi kaderinin tayin hakları çerçevesinde önemli bir yerde bulunuyor. Bunun devam ettirilmesi gerekiyor. Ve bu noktada fonların kesilmesi UNRWA'nın bu faaliyetlerine ciddi zarar veriyor. Bunun için UNRWA'nın fon ağını çeşitlendirmesi ve geliştirmesi önem arz ediyor. Bu noktada Müslüman çoğunluğa sahip devletler tarafından UNRWA'nın daha fazla desteklenmesi, UNRWA'ya daha fazla fon aktarımının sağlanması, Batılı devletlere UNRWA'nın bağlılığının ve bağımlılığının daha da azaltılması önem arz ediyor. Dolayısıyla İslam İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde çalışmalar yürüten devletlerin UNRWA'ya desteklerinin artırılması önemli. Burada şunu da belirtmek gerekir. Pek çok devlet aslında UNRWA'ya fon kesen, 2024 yılında UNRWA'nın fonlarını kesme kararı alan pek çok devlet fonları devam ettirme kararı aldı. Amerika Birleşik Devletleri hariç pek çoğu devam ediyor. Bu noktada İsrail'de bu fon sağlamanın devam etmesinden dolayı duyduğu rahatsızlığı çeşitli vesilelerle ortaya koyuyor. Ancak tabii kritik anlarda yalnızca İsrail'in iddialarına dayalı olarak bu fonları keserek soykırıma katkı sağlayan devletlerin destekleriyle UNRWA'nın faaliyetlerine devam etmesi, esasen devam edebilmesi zor, düşündürücü herkes açısından. Bunun için diğer devletlerin de destekleri önemli.
Tabii Birleşmiş Milletler Kuruluşu'ndan bahsediyoruz. UNRWA bir Birleşmiş Milletler Kuruluşu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu altında çalışan bir kuruluş. Bu noktada Birleşmiş Milletler kendi kuruluşunu koruyabilmek için atılması gereken tüm adımları değerlendirmek durumunda. Bugünkü konuğumuz Doktor Hasan Basri Bülbül'dü. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.